Merhaba, Mahya ışıklarına hepiniz ama hepiniz hoş geldiniz. Eski Ramazanlarda İstanbul'un en gözde semti Şehzadebaşı'ydı. Tıklım tıklımdı Şehzadebaşı Ramazan akşamlarında. Yani iğne atsan yere düşmez. Öyle bir kalabalık vardı. Abartmıyorum. Müthişti. Tıklım tıklım. Teravih namazından çıkan herkes soluğu Şehzadebaşı'nda alırdı. Çünkü Şehzadebaşı'nda tiyatro salonları bulunurdu. Pek çok oyun oynanırdı her Ramazan akşamında. İnsanlar merak içindeydiler. Acaba hangi tiyatroda hangi oyun oynanıyor? Bu akşam hangisini seyredelim? Büyük bir telaş. Her oyun öncesi. Ve en gözde olan salonun adı Ferah Tiyatrosu'ydu. Ferah Tiyatrosu. Her akşam başka bir oyun. Ferah Tiyatrosu Muhsin Ertuğrul ve arkadaşları tarafından kurulmuştu. Özelliği şuydu. Star oyuncu yok. Muhsin Ertuğrul diyordu ki burada star, yıldız oyuncu yok, olamaz. Bu yüzden oyun sonrası sanatçılar ücretlerini eşit olarak pay ederlerdi. Ferah Tiyatrosu'nun arkasında, kulisinde küçük ama çok küçük bir oda varmış. Tavuk kümesi kadar, evet. Küçük. Penceresi bile olmayan bir odada Muhsin Ertuğrul makyajını yapıyordu ve çeviriler yapıyordu aynı zamanda. O yıllarda ülkemiz tiyatro salonlarında sadece Fransız oyunları oynanıyordu. Yani Fransız oyun yazarlarının oyunları sahneleniyordu. Muhsin Ertuğrul diyordu ki haklı olarak, yani neden başka ülkelerin tiyatro sanatını tanımasın bizim tiyatro seyircimiz? Bu yüzden Muhsin Ertuğrul Almanya'dan, Avusturya'dan, İsveç'ten getirdiği kitapları sabahlara kadar çalışarak sabahlara kadar çeviriyordu. Sahnelensinler, tiyatro severler yeni oyunları, yeni yazarları tanısınlar diye. Ve 1925 yılının Ramazan ayındayız. Muhsin Ertuğrul her zamanki gibi Ferah Tiyatrosu'nda çalışmaktadır. Kapıdan içeri bir delikanlı giriyor. Efendim ben oyuncu olmak istiyorum. Zaten o yıllarda oyuncu olmak isteyen her tiyatro sevdalısı Muhsin Ertuğrul'un karşısına çıkıyordu. Evladım sen ne iş yapıyorsun? Efendim ben veterinerlik fakültesinde okuyorum. Baytar Mektebi o zamanki adı. Muhsin Ertuğrul'un aklına tabii ki Naşit Bey geliyor. Naşit Özcan, ünlü sanatçımız, tiyatro sanatçımız. Naşit Bey de Baytar Mektebi'ni bırakıp tiyatroya sevdalanmıştı. Efendim ben çok iyi Laz taklidi yaparım. Delikanlı Laz taklidi yaparmış. Sen gel bakayım bana diyor. Gel yanıma. Bana yardım et. Ve Muhsin Ertuğrul çevirdiği tiyatro oyunlarının düzeltmesini o çocuğa yaptırıyor. Muammer Ruşen. Muammer Ruşen tiyatroya Muhsin Ertuğrul'un çevirilerini düzelterek başlıyor. Çok güzel bir Türkçesi yazısı vardı, el yazısı. Ona yazdırtıyordu. Sonra bir gün bir oyunda ona rol veriyor. Renkli Fener oyunu. Muammer Ruşen ilk kez o oyunda sahneye çıkıyor. Neydi rolü? Evet, Laz rolünü oynuyor. Sen misin? Ben çok iyi Laz taklidi yaparım diyen. Oyna bakalım o zaman. Muammer Ruşen'i siz sahnede Muammer Karaca olarak tanıyacaksınız. Ünlü oyuncumuz Muammer Karaca'dır size anlattığım. Muammer Karaca turneye çıkıyor, İzmir'e geliyor, İzmir'de oynayacak ve orada bir genç kıza sevdalanıyor. Şükran adlı çok güzel bir kız. Kız da aşık oluyor Muammer Karaca'ya. Lakin kızın babası Kazım Dirik. Kazım Dirik İzmir valisi. Atatürk'ün arkadaşı, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan o ünlü Kazım Dirik. Kazım Bey bu aşka karşı çıkıyor. Hayır diyor. Fakat Muammer Karaca ve Şükran kaçıyorlar. Tatsız bir durum, bereket versin ki ortalık güzel bir insan tarafından yatıştırılıyor. Barıştırılıyor. Mustafa Kemal Atatürk giriyor araya. Ve onun yapıcılığı sayesinde iki sevgili birlikte oluyorlar, evleniyorlar. Tabii Kazım Dirik bir şart koyuyor. Turhal Şeker Fabrikası'nda çalışacaksın. Muammer Karaca şeker fabrikasına çalışsa da ayrılıyor oradan, yeniden tiyatroya dönüyor. İstanbul'da kendi adına bir tiyatro kuruyor. Muammer Karaca Tiyatrosu. Birbirine güzel oyunlar oynuyor. Beyoğlu'ndaydı Muammer Karaca Tiyatrosu ve ben ilk oyunumu da orada sahnelemiştim. Muammer Karaca Tiyatrosu'nda sahneye çıktım ilk kez, evet. Ne mutlu bana.
Bir gün haber alıyor ki Muammer Karaca, Muhsin Ertuğrul sanat yönetmenliğinden ayrılmış, oynayacak sahne bulamıyor. Koskoca Muhsin Ertuğrul. Bir telgraf çekiyor hocasına. Tiyatrom emrinizdedir. Muammer Karaca'nın en çok bilinen ve sevilen oyunu Cibali Karakolu'ydu. Cibali Karakolu. Onu ilk Muammer Karaca oynamıştır. Sonra Nejat Uygur, Zihni Göktay gibi büyük ustalarımız da oynayacaktır. Ama onu ilk kez sahneleyen Muammer Karaca'dır. Cibali Karakolu. Bu aslında bir Fransız komedisidir. Oradan uyarlamadır. Cibali Haliç'te çok güzel bir semt biliyorsunuz. Orada görev yapan polislerimizi, bekçilerimizi hicveder sahnede Muammer Karaca. Ve Muammer Karaca gözlerini hayata kapıyor. Bir caminin musalla taşında orada yatmaktadır. Tiyatrocu arkadaşları ve tiyatro severler ona karşı son görevini yapmak için başucunda. Caminin avluya açılan kapısından içeri kocaman bir çelenk giriyor. Herkes gözyaşlarına boğuluyor. Çünkü çelengin üstünde şu yazmaktaydı: Cibali Karakolu. Ve çelengi taşıyan, arkasından gelenler Cibali Karakolu'nun bütün polisleri ve bekçileri. Cibali Karakolu bir çelenk yaptırtıyor ve kendilerini hicveden o büyük sanatçıya saygıyla veda etmek için cenazesine geliyorlar. Bugün 28 Nisan, Muammer Karaca'nın aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Muammer Karaca'nın ve tabii ki Cibali Karakolu'nda görev yapan bütün memurlarımızın ruhu şad olsun. Mahya ışıklarından bu akşamlıkta bu kadar. Yarın yeniden aynı günde, aynı saatte burada, bu masanın etrafında birlikte olalım. Sürçülisan ettiysem affola.